Kendi gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Yay burcunun aşk uyumu. Yay kadını kiminle özgürce sever, kiminle bir türlü aynı yolu yürüyemez. Bugün ilişkilerde neşesi, samimiyeti, özgür ruhu ve haydi yaşayalım diyen enerjisiyle tanınan bir burcu konuşacağım. Adından da anlayacağınız üzere yay kadınını konuşacağım. Evet, yay kadını ile ilişki yaşamak sürekli aynı manzaraya bakan bir pencereden çıkıp yeni yolları, yeni şehirleri, yeni duyguları keşfetmeye benzer. Onun sevgisi ne soğuk ne hesaplıdır. İçten, doğrudan ve olduğu gibidir. Yarım yamalak duygulara, oyuna, hesaplara, kitaplara hiç tahammülü yoktur. Netlik sever, dürüstlüğü sever, hayatın yükünü değil, keyfini paylaşmak ister. Evet, bu anlattıklarım yalnızca yay burcu kadınları için değil, yükseleni yay olan kadınlar için de elbette geçerli. Bugün yay kadının ilişkiyi nasıl yaşadığını, hangi burçlarla enerjisinin kolayca aktığını, hangileriyle yolda sık sık tökezlediğini konuşacağız. Eğer yay burcuysan, yükselenin yaysa ya da hayatında bu özgür, dürüst ve neşeli enerjiye sahip bir yay kadını varsa, işte bu bölüm sana hem onu hem de kendini daha iyi anlaman için gerçekten çok güzel bir rehber olacak. Hazır mısın? Hadi o halde başlayalım. Evet, önce yay kadının ilişki tarzına bakalım mı? Yay kadını bir ilişkiye girdiğinde önce nefes aldırır. Bakın, bu çok önemli. Onunla olmak ağırlaşan değil, hafifleyen bir enerji gibi gelir insana. Onu tanımanın belki de ilk kuralı şudur: yay kadını sahici olmayan hiçbir duyguya tahammül edemez. Evet, dışarıdan hep gülen, pozitif, umursamaz biri gibi görünür ama ilişkide çok net bir gerçeklik arar. Bir erkeğin sözünün arkasında durup durmadığını, enerjisinin tutarlı olup olmadığını hemencik hisseder. Evet, yay kadını flörtte hızlıdır çünkü İçi ne hissediyorsa zaten onu yaşamak ister. Ama bu hız düşünmeden bağlanmak değildir. Lütfen bunun altını çizelim. Hissettiği duygunun temizliğine güvenmesinden kaynaklanır. Ondan hoşlanan bir erkeğin açık olması, dürüst olması ve niyetini de göstermesi zaten yeterlidir. Onu boğan, her adımını kontrol eden, sürekli hesap soran ya da bu böyle yapılır mı diye dayatan erkeklerle yay kadını asla birlikte aynı yolda yürüyemez. Çünkü yay kadını özgürlüğü kaçmak için değil, kendisi olabilmek için ister. Evet, bir yay kadını kırıldığında asla bağırıp çağırmaz. Işığını kısar, gülüşünü azaltır, enerjisi söner, sesi daha kısa yanıtlar verir. Evet, tartışmalarda yay kadını çok açık sözlüdür. Bazen de fazla direkt gibi gelebilir size ama niyeti asla kırmak değildir. Sadece olayı netleştirmektir. Evet, yay kadını ilişkide çok sadıktır ama sadakati geleneksel bir bağlılık şeklinde asla yaşamaz. Yani onun sadakati şuradan gelir: karşısındaki erkeği gerçekten seçtiğinde tüm neşesiyle, dürüstlüğüyle ve içindeki geniş sevgiyle ona bağlanır. Birlikte yolculuk etmeyi, plan kurmayı, hayali paylaşmayı gerçekten sever. Ama tüm bu güzelliklerin sürmesi için de tek bir şeye ihtiyacı vardır. Nedir o, biliyor musunuz? Duygusal netlik ve özgürce nefes alabileceği bir alan. Evet, bunları sağladığınız takdirde mükemmel bir uyum olur. Evet, şöyle toparlayacak olursam, bir yay kadını ile ilişki yaşamak hem özgür, hem sıcak, hem eğlenceli, hem de gerçek bir bağ deneyimidir. Şimdi sevgili kadınlar, hangi burçtan olursanız olun, bakın burası çok önemli. Eğer bir yay erkeğiyle ilişki yaşamak istiyorsanız sizleri nelerin beklediğini eminim çok merak ediyorsunuz, değil mi? Hadi Gökçe Hanım diyeceksiniz. Hiç vakit kaybetmeden anlatın bakalım, bir yay erkeği nasıl oluyormuş ilişkide. Şimdi yay erkeğiyle bir ilişkiye adım attığınızda ilk fark edeceğiniz şey ne biliyor musunuz? Bu adamın yanında nefes alırsınız. Bakın, bu çok önemli. Onun enerjisi ağır değildir, hesaplı da değildir. Yaklaşımı son derece doğaldır. Konuşması samimidir. Duruşu özgürdür. Daha ilk andan itibaren kendin ol diyen bir rahatlık hissedersin. Bu da çok önemli. Flört döneminde de asla oyunu yoktur. Yani ne hissediyorsa onu bizzat söyler, yaşar ve de yaşatır. Mesajlar, tavırlar, buluşmalar hepsi kendi akışında gelişir. Onu tanımaya başladıkça şunu görürsünüz: yay erkeği dürüstlüğe çok bağlıdır. Yani sahte bir yakınlık, zoraki bir flört, gereksiz kaprisler hiç yay erkeğine göre değildir. Onunla birlikteysen hayatın genişler.
Şimdi burada ben de bir şey söylemek istiyorum. Kendimden yine örnek vereceğim. Biliyorsunuz ben ikizler burcuyum, eşim yay burcu. Gerçekten de şimdi söyleyeceklerim birebir eşim için de geçerli. O yüzden ben gerçekten kendisinden çok razıyım. Yani bir yay burcuyla evet bir ilişki yaşamak, yeni bir birlikteliğe başlamak, hele bir de uzun süreli evli olmak gerçekten bir ayrıcalık diye buradan da not düşmek istiyorum. Evet, eşim de şu an kameranın arkasında. İnanılmaz mutlu oldum. Şöyle bir hareketle sanıyorum bana destek verdi. Evet, onunla birlikteysen hayatın genişler. Yeni fikirler, yeni planlar, bazen anlık kararlar, bol bol kahkaha ve hiç bitmeyen bir pozitiflik olur. Yay erkeğinin yanında monotonluk diye bir şey yoktur. Bak, gerçekten doğru. Ama bir şey daha var, yine onu da söylemem lazım. Evet, özgürlük, bakın özgürlük onun oksijenidir. Yani bu özgürlük bir kaçmak olarak değil, olur mu? Şimdi hep özgürlük deyince bu şekilde algılanıyor, sevmiyorum. Kesinlikle kaçmak olarak değil, kendini toparlamak, nefes almak, kendi iç dengesini kurmak için aslında ister. Yay erkeği tartışmalarda asla patlamaz ama dikkat edin, direkt konuşur. Bunu ben de bizzat yaşarım. Asla patlamaz, direkt söyler. Yani kalbinde bir şey kırıldığı zaman bunu saklamaz. Çok ciddi söylüyorum. Anında söyler, belli eder. Susmak gibi bir duygu onda yok. Susmaz, açıkça duygularını ifade eder. Ve önemli bir nokta daha var. Yani şunu da unutmayın. Yay erkeğini en hızlı uzaklaştıran şey de güvensizliktir. Bakın, olmazsa olmazıdır. Yani bu konuda lütfen dikkat edin derim. Yay erkeğiyle ilişki yaşamak içinde hem özgürlük hem samimiyet olan bir hikayeye benzer. Seni sıkmadan sever, büyüten bir enerji verir ve hayatını gerçekten her anlamda renklendirir. Şimdi geldik belki de işin en hassas ama en gerçek kısmına. Yay kadının ne kadar çabalasa da aynı ritmi yakalayamadığı, kendini sıkışmış, huzursuz hissettiği o eşleşmelere geldik. Yani asla olmazlar kısmındayız. İlk sırada boğa var. Şimdi yay kadını akışta kalmayı, hayatı keşfetmeyi, ilişkiyi nefes alan bir bağ olarak yaşamayı çok sever. Boğa ise bu düzeni, sabitliği, aynı ritmi ve güvenli alanı tercih eder. Şimdi başta boğanın bu sakinliği yay kadınına evet iyi gelir gibi görünür ama zamanla biraz fark açılır. Yay hafiflik de sever ve bunu da ister. Boğa ciddiyet ister. Yay keşfetmek ister. Boğa yerinde kalmak ister. Yani bu kadar mı zıtlık olur, değil mi? İşte bu fark ilişkiyi daha zaten ilk aylarda bile oldukça ağırlaştırır. Yani olmazsa olmazların ilk sırasında yer alır. Bir ikinci burcumuzda asla olmaz diyebileceğimiz Oğlak. Şimdi Oğlak çok gerçekçidir, kontrolcüdür, duygularını bile çok planlı bir şekilde yaşar ve ifade eder, değil mi? Yay kadını da içinden geldiği gibi davranır. Şimdi bu ilişkide tempo çoğu zaman şöyle bozulur. Bakın söyleyeyim. Yay hadi yapalım der, Oğlak ya bir düşünelim der. Yay güler, oldukça hafifler, Oğlak sorumluluğu hatırlatır. Şimdi iki tarafta böyle olunca yani niyetleri çok iyi olsa bile maalesef ritimleri çok farklı çalışır, olmaz. Yine asla olmazlarla devam edeceğimiz bir diğer burç da Yengeç. Şimdi Yengeç duygusal yakınlık, hassasiyet ve sürekli bir bağ kurma enerjisi taşır. Yay kadını da sevgiyi boğmadan, alan tanıyarak yani böyle kahkahalarla, hareketle yaşamak ister. İşte bu ilişkide belki de en büyük sınır buradan çıkıyor. Yengeç daha fazla yakınlık der, Yay biraz nefes alayım ister. Şimdi yay kadını iyi niyetle ne kadar anlatmaya çalışsa da yengeç işte bu duygusal kısmı var ya, duygusal ihtiyaçları nedeniyle daha fazlasını talep eder. İşte bu da yay kadını maalesef kısa sürede yorar. Yay kadının özgürlüğünü, neşesini, samimiyetini ve ilişkide taşıdığı o hafif ama bir o kadar da içten enerjiyi sanıyorum ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şimdi geldik serinin belki de en keyif veren bölümüne. Ne diyeceksiniz şimdi? Evet, yay kadının enerjisini tamamlayan o en keyifli ve en doğal uyumlara geldik. Sevgili Koç. Koç yay kadınına hareket, tutku, enerji katar. İki burçta ateş elementi olduğu için aralarındaki çekim aslında hem hızlı hem de çok doğal olur. Şimdi bu ilişkide aslında sıkılmak ya da durağanlık ya da ağır dram yoktur. İki tarafta birbirinin hızını yakalayabildiği için bağları çok canlıdır ve heyecanlı bir şekilde ilerlerler. Geldik ikinci uyumlu burcumuza. Aslan. Şimdi aslanın o sıcaklığı vardır ya, cömertliği, hayata renk katma tarzı, yay kadınına bu çok iyi gelir. Aslan yayın özgür ruhunu baskılamak yerine parlatır. Yay da aslanın bu güçlü duruşuna neşe ve hareket getirir. Bu ilişki hem eğlenceli
hem çekici bir bağ taşır. Yani doğru bir denge sağlandığında aslında bu ilişki hem tutkulu hem de çok keyifli olur diyebilirim. Bir diğer olumlu burcumuz da terazi. Şimdi terazi yay kadınıyla zihinsel olarak aslında en rahat akanlardandır. Yani terazinin nezaketi, uyum arayışı, dengeli yaklaşımı yay kadının hızlı enerjisini yumuşatır. Ve bu ilişki hem arkadaşlık hem aşk tadında çok güzel ilerler. Sohbet vardır, uyum vardır, keyif vardır, sosyal enerji daima yüksektir. Geldik bir diğer olumlu burcumuza, Kova. Şimdi Kova yay kadınıyla özgürlük ve bağımsızlık konusunda en uyumlu burçlardan biridir. Evet, yanlış duymadın. İkisi de alan ister, ikisi de keşfetmek ister. İkisi de ilişkide dürüstlüğü aşırı derecede önemser. Yay kadını Kova'nın zekasından ve o sıra dışı bakış açısından oldukça etkilenir. Bu ilişkide asla baskı yoktur. İki taraf da birbirine hem arkadaş gibi yaklaşır hem de güçlü bir zihinsel bağ kurar ve işte bu yüzden de uzun vadede çok uyumlu olabilirler. Evet, yay kadını için en uyumlu burçları özetlersek ateş ve hava enerjisinin birleştiği eşleşmeler. Yay kadının hem kalbini çalar hem de ruhunu çok güzel besler. Ve geldik şimdi yay kadınının 12 burçlu olan ilişki dinamiğine hızlıca bir bakalım mı? Ve bu tablo sana her eşleşmenin havasını aslında tek bakışta hissettirecek. Hazırsan başlıyorum. Yay Koç uyumu. Şimdi ateşin ateşle birleşmesi, tutku var, enerji var, hız da yüksek. Birlikte eğlenceli ve dinamik bir ilişki kurarlar mı? Kurarlar. Doğru iletişim sağlanırsa uyum çok güzel. Her zaman söylediğim gibi, yani eğer güzel bir iletişim sağlanırsa zaten her ilişki bir şekilde devam eder. Geldik yay ve boğaya. Şimdi hızla sakinin karşılaşması. Şimdi hızla sakinin karşılaşması deyince şöyle bir durup düşünürsünüz değil mi? Boğanın bir sabitliği var. Yay bu tabii ki ağır gelir. Yani bu yay kadınına maalesef biraz ağır gelir. Daha hareketlidir biliyorsunuz. Bu yayın hareketliliği boğayı da bu sefer o sabit boğayı ne yapar? Yorar. Onun da işine gelmez. Yani ortak bir ritim bulunursa huzurlu bir ilişki olabilir mi? Bu şartlarda hadi ben olabilir diyeyim de gerisini size bırakayım. Yay ikizler. Şimdi hava ile ateşin mükemmel bir akışı. Yani bizden bahsediyor. Konuşma, kahkaha, uyum, merak. Evet, yay kadını ikizlerle hem arkadaş hem sevgili gibi olurlar. En rahat eşleşmelerden biridir diyebilirim. Şimdi geldik yay ve yengeç uyumuna. Şimdi burada duyguyla özgürlüğün karşılaşması diye başlıyorum. Yengeçin biliyorsunuz bir hassasiyeti vardır. Bu yay kadınına fazla gelir. Yayın bağımsızlığı vardır. Bu da yengeci güvensiz hissettirir. Ne olacak? Ay, bu ilişki biraz efor ister. Ne yalan söyleyeyim. Yani şefkatli bir bağ kurulabilir mi? Ay, bilemedim. Kurulabilir diyelim ama yani biraz efor ister. Emek ister. Geldik yay ve aslana. Şimdi İki burç da çok enerjik, dışa dönük ve tutkuludur. Yay kadını aslanın ilgisinden çok hoşlanır. Aslan da yayın bu doğallığına kapılır gider. Ay, çok çekici bir eşleşme. Evet, geldik yay ve başak. Şimdi başağın düzeni yay kadınına biraz kısıtlayıcı gelir. Yayın da bu rahatlığı başağı strese sokar. Uyum var mıdır derseniz biraz çaba ister ama tamamlayıcı olabilirler. Evet, şimdi geldik yay ve teraziye. Hafiflik vardır, uyum vardır, tatlı bir enerji akışı vardır. O terazinin zarafeti vardır ya, yani iletişim becerisi yay kadınına bu tabii ki çok iyi gelir. Her kadın gibi yaya da çok iyi gelir. Yay da teraziye neşe ve özgürlük katar. Yani burada arkadaşlık artı aşk formülünün en güzel hali diyebilirim. Geldik yay ve akrebe. Şimdi akrebin yoğun duyguları vardır biliyorsunuz. Yay kadını için bu ağır olur. Yayın bu özgür ruhu akrebe güvensizlik gibi gelir. Yani çekim var mıdır? Evet, vardır ama ritim biraz zorlanır. Geldik yay ve yaya. Şimdi aynı enerjinin iki yansıması, eyvah diyeceksiniz. Şimdi burada macera var, kahkaha var, özgürlük yüksek. Sorun ne biliyor musunuz? İki tarafta bağlanmaya geciktirilebilir. Yani doğru niyetle evet çok eğlenceli bir ilişki olur mu? Olur ama tabii ki biraz yorabilir. Geldik yay ve oğlan. Oğlan kontrolcü ve planlı yapısı maalesef yayı birazcık zora sokar, strese sokar. Yayın rahatlığı oğlağı rahatsız eder. Yani çaba gerektiren bir eşleşmedir bu. Özetle söylemek gerekirse. Yay ve kovaya bakalım.
Özgürlükle özgürlüğün kusursuz uyumu. Şimdi iki tarafta alan istiyor. İki tarafta dürüsttür. Yay kadını kova ile hem zihinsel hem de ruhsal olarak hafifler. En uyumlu eşleşmelerden biridir ki az önce de zaten uzunca bir şekilde yorumlamıştım. Yay ve balığa bakalım son olarak. Yani hassas ruhla hareketli enerjinin karşılaşması. Balığın o duygusallığı yay kadını için evet zaman zaman biraz karmaşık gelebilir. Ama yine her zaman söylüyorum, uyum sağlanırsa, istenirse, emek verilirse romantik ama biraz kırılgan bir ilişki doğar demek istiyorum. Evet sevgili kendi gibi bir kadın izleyicileri. Bugün yay kadınının o neşeli, özgür, iyimser ama aynı zamanda şaşırtıcı derecede derin ilişki dünyasını birlikte konuştuk. Umarım hayatınızdaki yay enerjisini ister siz olun, ister partneriniz, ister hayatınızda uğrayıp ya da ne bileyim sizde iz bırakan biri olsun. Çok daha yakından anlamanıza umarım yardımcı olabilmişimdir. Yay kadını için aşk kısıtlanmadan bağ kurabilmek. Hem kahkahanın hem de içten sohbetlerin aynı anda var olabildiği bir yol arkadaşlığıdır. Peki sizin hayatınızda yay deneyimi nasıldı? Onun hangi yönü sizi en çok etkiledi? Yani tam bir yay işte dediğiniz o unutulmaz bir an vardır, mutlaka vardır. Yorumlar kısmına yazın, birlikte konuşalım, olur mu? Sizin paylaşımlarınız bu seriye hem samimiyet hem de renk atacak. Evet, diğer izleyicilere de işin açıkçası bir rehber olacak. Ve biliyorsunuz bu yolculuk burada bitmedi. Serinin diğer burçları için de hazırlamış olduğum videolara göz atmak isterseniz kanalıma abone olacaksınız ve bildirimleri açmayı unutmayacaksınız. Bir sonraki videoda yeniden buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın, kalbinizi koruyun ve şunu lütfen unutmadan yaşayın. Gerçek bağ iki insanın birbirine hem özgürlük hem de güven verebildiği yerde filizlenir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.